Bismillahirrahmanirrahim. İnni vecehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü yeri ve gökleri yaratana döndüm. Hakk'a yürüyen hakkı bilir. Hakkı bilmeyen vücudunu yorar. İnsan, hani şu elindeki avucundakine bakınca ne yaptığından çok emin olan insan. Bunca yenilik, değişiklik vesaire derken her tuttuğumu kopartırım diyen insan. Neden kopartmak zorundasın? O da sorulası bir soru. Yapmak, eklemek, benden de şu olsun demek yerine tutmak ve kopartmak. Nefsine karşı kaybettiği savaşın farkında olmadan diliyle itiraf halinde olan insan. Merhaba. Merhaba diyelim ki ne yaptığını bilmiş ol. Peki yapamadıklarının farkında mısın? Bir farkında olsan zaten yapamadıklarını, o gün gerçekleri görebilenlerden olacaksın. Senin yapamadıklarını arka arkaya sıralamaya kalkınca yeryüzünde yaratılmış, aklı hayale sığmaz sayıdaki hayvanata mecbur olduğumuzu görüyoruz. Tek farkımız var onlardan. Sakın akıl deyip geçmeyin. Onlar emri yerine getirebiliyor, bizlerse niyet edebiliyoruz. Diğer bütün hayvanlardan bu özelliğimizle ayrılıyoruz. Mesela sen, memleketindeki en güzel çiçekleri birbirleriyle buluşturamıyorsun. Beceriksizsin bu konuda. Arı bunu yapabiliyor. Cenab-ı Hak'tan emir almış, onu yerine getiriyor. Farksa o Rabbini kendine tanıtıldığı kadarıyla biliyor. Ötesine geçemiyor, niyet edemiyor. İnsansa eşrefi mahluk. Ben Rabbimi tanımak isterim dese ona bütün kapılar ardına kadar açık. Ama tabii niyet ederse. Hakka yürüyen adam zaten tevazu ve muhabbet ehlidir. İnsansa hakkı bilmez, hakka varmayı niyet etmedikçe. Hakka yürümedikçe hakkı bilmez. Öyle kalsa acı ama gene iyi. Bir de hakkı bilenlerle dalga geçer. Klasik münafığın özelliğidir bu. Hak yolundan alıkoyarken kendini hak yolunda gibi görünmek. Peki klasiği var da moderni yok mu? Var tabii ki. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini beyan ediyoruz diyerek gelen mealciler, tasavvuf düşmanları, ona buna şirk ehli diyerek kafir avına çıkanlar, aklımız bize yetmez mi diyenler diyor ki ancak biz hak yolunun yolcusuyuz. Çok garip. Hiçbiri haktan bahsetmiyor, hep hakikat yolcularından bahsediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri burada söylemiş olduğu sözde hak yolundan çıkmıştır diyor bir gün. Ertesi gün İbn Arabi'ye saldırı veriyor. Daha kimler liste uzayıp gider de konumuz bu değil şimdi. Sonuçta arza ve semaya akılları kapalı olanların halidir bu. Sistemle değil, sistemin civarındaki olaylarla ve insanlarla uğraşırlar. Aklını külli yollarına dahil etmiş olan hak erenleri ise hak ile, yani hakkın hakka kavuşması için inşa edilmiş sistemde nasıl iş yapılırmış onunla uğraşmışlar. Bilmem bilir misiniz? Bugünkü Avrupa sistemolojisinin temeli İbn Arabi Hazretlerine aittir. Aklın anlamakta zorlandığı sözlerle insanları hakka davet etmiş olan dünyaca ünlü mutasavvıfımız. Büyük bir bilgi. Şu dünya hayatından evvel yaşanmış 72 kalu bela aklın 72 seviyesine işaret eder. 73. hayat tekrarıdır şu dünya. İnşallah bunu da ayrı bir zamanda anlatırız. Ancak merkez olarak yaşadığımız dünyayı ele alsak 3 çeşit akıllı dünyanın döndüğünü görebilirsiniz ki İbn Arabi Hazretleri sosyolojik temellendirmelerini bu vasıflandırmaya göre yönlendirmiştir. 3 çeşit akıl nedir? Birincisi dar kapsamlı akıl. Olduğu mekana, sınırlarına, nefsin ve şeytanın hilelerine sıkışmış bir akıl. Kafirin aklı, münafığın aklı. Kişilerle uğraşan akıl. Bütün hayat iklimi
komşusu, arkadaşı, eşi, dostu, ister başbakan, ister paşa, ister vali olsun. Tamamen isimler üzerinden giden akıl. Sınırlandırılmış küçük akıl. İkincisi, bunun biraz daha okumuşu diye tabir edebiliriz. Yani okumuş da olsa bu sefer olaylarla ilgilenir. Tamamen olaylara kitlenmiş, olayları anlamaya çalışan akıl. Üçüncüsü ise bütün bunların üzerinde semavi olan hakikatlere gönlü açık, mührü kırılmış, şalteri kaldırılmış bir akıl var ki ona da sistemsel akıl deriz. Hak için çalışan akıl. Elbette bu akla ermek her baba yiğidin işi değil. Zaten okumakla da elde edilmiyor. İşte bu yüzden biz onlara hakkın yolcusu diyoruz. Hak yolcularına işte bu yüzden ve bu sebeple de tabi olmuşuz. Nefis ve şeytan bunu kabul etmez. Hep sana o hak yolcularının özelliklerini anlatmaya, onların eksiklerini beyan etmeye çalışır. Şu sözün ardındansa hemen bir akıl geliyor ve size tek anlattığı şey: şu şeyh efendi böyle yaptı, şirktir. Bu tasavvuf ereni böyle yaptı, şirktir. Falanca müritte ben şöyle gördüm, şirktir, şirktir, şirktir. Peki hakikat nedir desem? Ses yok. Küçük aklıyla çize geldiği veyahut çizilmiş bir kafir anlatıyor. Sadece isim etiketleme. Tamam diyorum. Nasıl iman edelim? Kendi kendine oluyor diyor. Madem bu iş kendi kendine oluyorsa, madem sen hak yoldaysan, hakka inandığını söyleyen adamlara bunu söyleyerek sen hangi yola gidiyorsun? Sen bir hak yolcusunun ağzından bugüne kadar duydun mu? Şu kafirdir. Hak yolcularına bir bak ki, insanların kafirlikleriyle veya münafıklıklarıyla uğraşmamışlar. İfşa çabasına bile girişmemişler. Sistemle uğraşmışlar, tevhid sistemine dahil olmuşlar da bu uğurda ömürlerini canlarına harcamışlar. Sense isimlerin peşindesin. Zira aklın en küçük halindesin. Ne yazık ki hak erenleri onlarla mücadele etmediği için nihayet ermez bu olay. Çünkü bir savaşın iki tarafı vardır. Hakikat şu ki, aklın üç çeşidinin her hali tevhidin zirve yolculuğunda birer basamaktır. Sen ilkine takılır milletle uğraşırsan aklın ancak nefsinin yolcusu olur. Kalın sağlıcakla.